Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi bu hafta da buradayız. Geçen hafta biliyorsunuz billet motorlarla ilgili billet nedir bunları açıklamıştık. Bu hafta da şu önümde gördüğünüz valflerle kaplama nasıl yapıldığını onları açıklayacağız. Titanyum kaplamanın ne olduğunu, malzemesel olarak değil, materyal olarak değil de nasıl kaplandığını. Çünkü materyal olarak artık internette vesaire her yerde ne olduğu. Ancak ben bunun neden kaplandığını, niye kaplandı, kaplanırsa ne gibi avantajları, ne gibi dezavantajları olduğunu burada size anlatmaya çalışacağım. Bugün şimdi burada gördüğünüz gibi önümde kullanılmış şu 2 tanesi ve şu 4 tanesi egzoz olmak üzere, bunlar emme olmak üzere kullanılmış titanyum kaplı bizim ürettiğimiz valflerdir. Şöyle başlayalım. Bu valflerimiz nimonik yani krom alışımı yüksek çelik sübaplar. Gerçi çelikten ziyade artık o kadar normal sıradan çeliklerle ayrıştırmak için biz buna vanadyum çeliği diyoruz. Bu şekilde sübaplar, yani normal çelik sübabı da kaplayabilirsiniz kısacası. Titanyum sübabı da kaplayabilirsiniz. İçi %100 titanyum olanı. Veya işte vanadyum alışım, krom alışım vesaire vesaire bir sürü alışımlar var zaten. Bunları kaplayabilirsiniz. Kaplama tekniğinde ve ıssal işleminde özel bir şey var. Biz bu sübapları kese kese dolu malzemeden üretiyoruz. Dolu malzemeden ürettiğimiz sübapları biliyorsunuz malzemenin son şeyine kadar işlemeyip belli bir finish atma ölçüsü bırakıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, ıssal işleme girdiğinde yamukluklar, malzemede formunda değişiklikler olabileceği için biz malzemeyi son ölçüye kadar işlemeden ıssal işleme gönderiyoruz. Bu ıssal işleme görmeden bu malzeme, işte bu ıssal işlemde gerilim alma, sertleştirilme gibi şeyler var. Bunlar son derece yüksek teknoloji sübaplar. Diğer sübaplar gibi kafasına vurup şişiren sübaplardan değil. Bizim öyle sübaplarımız da var ama bunlar farklılar. Şimdi bu sübaplarda ıssal işlem kaplanmadığında bir ıssal işleme gidiyor. Ancak kaplanacak olan valfler ıssal işleme giderken farklı bir ıssal işlem uygulanıyor. Daha sonra da kaplanırken bir ıssal işlem daha oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada kaplama yapılırken sübaba direkt ıssal işlem yapılmış sübabı, yani aynı proseste o kaplama yapılmamış sübapla aynı prosesi yapılırsa bu sübap genelde kopuyor. Çünkü orada da bir ıssal işlem olmuş oluyor. Orayı malzeme menevişmiş gibi görüyor. Yani meneviş işlemiymiş gibi görüyor. Bunu da internetten araştırabilirsiniz, meneviş kelimesini. O yüzden de sübap formunu kaybediyor. Mikro moleküler yapıdan bahsedelim. Bu moleküler yapısı eğer kaplanmamış sübabın ıssal işlemi gibi olursa moleküler yapısı malzemenin bozuluyor. Bozulduğu için çok kısa zamanda deformasyon ve çok kısa ömürlü olup sübap parçalanabiliyor. Uzuyor, kopmalar yaşanıyor vesaire vesaire. Sübabın titanyum kaplanması veya bir başka, bunlar PVD diye geçiyor. Bu malzemeleri kaplayabiliyorsunuz. Hepsinin farklı karakterlik özellikleri var. Bir tanesi dış yüzeyi daha sertleştiriyor. Bir tanesi daha iyi sürtünme kaybı olsun diye mesela guide'ların orada çalışırken buranın sürtünmesi azalıyor. Bu malzemeler farklı ellere göre tercih ediliyor. Şimdi titanyum kaplamamızda, bizim yaptığımız titanyum kaplamada dış yüzey mikron derecesinde oluyor. Kaplamanın kalınlığı ve bu kaplama uzun süreler gövdede kalıyor. Uzun süreler burada göreceğiniz gibi birazdan göstereceğim, sıkıntısız şekilde görevini motor içerisinde tamamlıyor. Şimdi burada kullanılmamış, üretimden çıktığı gibi duruyor. Evet, bu gördüğünüz valfimiz de vanadyum alışımıdır ve titanyum kaplamadır. Bu malzememiz hiç montaj olmamıştır. Üretildiği gibi duruyor. Bu da, bu yanındaki de 10.000 kilometre bir motorda çalışmış. 10.000 kilometre bir performans motoru için çok yüksek bir değer. 10.000 kilometre çalışmış ve 10.000 kilometre sonra temizlenme dahil olmamıştır. Yani bir yüzeyleri temizlenme dahil olmamıştır. Görüyorsunuz, kurum diyoruz biz buna halk arasında. Kurum tutmuyor. Çok minimize bunlar ve gördüğünüz gibi şu milin çalıştığı yer, kaplama tamamen yerinde ve soyulmamış. Bu da neyi gösteriyor? Doğru kaplamanın yapıldığını gösteriyor. Şimdi titanyumu çok ince de kaplayabilirsiniz. Bu titanyum kaplamayı nasıl örnek verebilirim size? Banyolarda böyle rustik design mı diyorlar onu, artık tam olarak bilmiyorum. Ama banyolarda kullanıyorlar, çeşmelerde kullanıyorlar. Bunları ince olarak kullanıyorlar ve çok uzun düzeyde gidiyor. Ayrıyeten de böyle motor içi parçalarda ve bazı kesici takımlarda da kullanılıyor. Mesela matkap ucunda kullanılıyor. Biraz önceki konumuza tekrardan gelirsek 10.000 kilometre nasıl dayanıyor diye soracak olursanız bunun tek bir cevabı var. Doğru ortamlarda ve çok doğru şekilde kaplama yapılması. Bunun için malzemenin dış yüzeyinin formu, dış yüzeyinin pürüzsüzlüğü, daha sonra kaplama sıcaklığı, daha sonra ıssal işlemden yarı ıssal işlem yapıp yarısını da kaplama yaparken yaptığımız doğru işlemlerle bu şekilde sonuçlar alabiliyor. Kaplamayı neden yapıyoruz? Bir daha buraya gelelim. Birincisi, sürtünme katsayısını düşürmek. Yani şuradaki sürtünmeyi düşürmek. 2. Malzemenin çekirdeğine gelen sıcaklığı düşürmek. Çünkü malzemenin çekirdeğine sıcaklığı önlemek için kaplama yapıyoruz. 3. Malzemeyi sertleştirebilmek. Dış yüzeyini daha sertleştirebilmek. Daha valfi daha çok korumak. 4. Isı transferiyle alakalı olan bir konu. Anlık soğuma ve anlık ısınmalarda malzemenin kendisini, yani malzemenin kendisi derken valfin kendisini korumasıdır. Bunlar zaten, bu 4 temel çok önemli ve bu kaplamanın maliyet değerleri yüksek olduğu için, ıssal işlemi farklı olduğu için, üretim şekli farklı olduğu için, yüzey pürüzlüğü farklı olduğu için tabii ki maliyet değerleri, kaplamanın kendisi zaten başlı başına bir maliyet. Maliyet değerleri de artıyor doğal olarak. Ve biz bu malzemeye, yani bu valflere, bu
yetenekleri kazandırdıktan sonra önereceğimiz kullanım alanları da turbo yüksek setuplı araçlar. 1000 beygir, 1000 beygir üstü. Bazı kişiler daha düşük setuplarda da tercih ediyor. Daha çok koruma olsun diye. Ama biz dediğimiz gibi 1000 beygir ve 1000 beygir üstü setuplarda bunları kullanıyoruz. Evet, bu malzemelerde %90 oranında başarıyı yakalamış bulunmaktayız. Dünya geneline zaten satıyoruz. Dünyadaki birçok yarış araçlarında bulunuyor. Kesinlikle bu malzemeyi kullanırken de içimiz rahat. Yaptığımız setuplarda, yaptığımız kapaklarda bu malzemeyi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu malzemede, gördüğünüz malzemede yine kullanılmış bir malzemede ve farklı bir motordan, yağ yakan bir motordan çıkmıştır. Ancak yağ yakmasına rağmen motorun gördüğünüz gibi buradaki kaplama hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Malzememiz de farklı bir motordan çıkmıştır. Yağ yakan bir motordur. Bu da kaç kilometre olduğunu bilmiyoruz ama tekrardan revize edilmek için gelen bir motor. Bu revize edilmek için gelen motorun tabii biz söktüğümüzde swaplarını kontrol ediyoruz. Baktığımızda açılarına, guide'ların içinde çalışmış yüzeylerinde hiçbir sıkıntı olmadığını, gayet başarılı şekilde görevini tamamladığını görüyoruz. Burada biz de dikkat ederseniz burada kesiler yaptık. Kesiler yaptık malzemenin kalitesini ölçmek için. Çünkü bu malzemenin uzun kilometreler kullanıldığını bildiğimiz için bakalım malzeme ne kadar tutuyor uzun kilometreler sonrası, uzun çalışmalar sonrası ne kadar tutuyor diye ufak kesilerle burada test ettik. Bunu da böyle bırakalım. Titanyum kaplama valflerle ilgili bir başka konuda dünyada bu valfleri, titanyum kaplama valfleri daha önceden yapılıyor muydu? Yapılıyordu tabii ki ama Formula kullanıyordu, Formula 1 kullanıyordu. Biz dediğim gibi popüler ettik bunu. Çok fazla sayıda sattık, çok fazla sayıda ürettik ve doğru üretim şeklini bulduk. Biraz önce anlattığım gibi titanyum kaplamanın bir kaplama prosesi var. Diğer firmalar bu titanyum kaplamaya pek yanaşmıyor. Yanaşmamalarının sebebi de kaplama prosesinden dolayı. Kaplama prosesi bu titanyumun gerçekten sır gibi. Dediğim gibi bu malzemeyi kaplayan bazı firmalar performans yerine daha da kötü sonuçlar elde ediyor. Bu biraz önce bahsettiğim gibi de kaplama prosesiyle alakalı, ısısal prosesle alakalı, malzemeyle alakalı vesaire vesaire. Kaan abi, peki titanyum kaplamalarla alakalı hiç eleştiriye maruz kaldın mı bu zamana kadar? Öyle bir iş yok ki eleştirilmesin. Dünyada her şey eleştiriliyor. Tabii ki bu eleştirilen şeyler akademik şeyler değildi. Kullanıcılar tarafından eleştirildi. Kullanıcı olmayan kişiler tarafından eleştirildi. Eleştiri bitmez. Önemli olan karşınıza akademik bir şey konulması. Bir değerler, bir test değerleri veya mekanik olsa bile, mekanik testler olsa bile bunların akademik karşılığı olmadığı sürece eleştiriden uzağa gidemez. Ya işte burada dediğim gibi bir sürü proses var. Zaten biz kutuların içerisinde paketlendikten sonra valfler eğer biz montaj etmiyorsak profesyonel montaj gereklidir diye ibaresini koyuyoruz. Profesyonel montajda da birkaç adım var. Bu birkaç adımı da yazıyoruz. Zaten profesyonel yarışçılar, profesyonel yarış garajları bunların nasıl montaj yapılacağını biliyorlar. Montajdan ziyade bir sürü parametre var malzemelerin yıpranmasıyla alakalı. Sırf şey değil, valf için bahsetmiyorum. Piston kolu, piston, her şeyle alakalı, krank vesaire vesaire. Bunun işte yazılımsal, yakıt, ortam değerleri, hepsi çok önemli. Bu şekilde yani. Arkadaşlar sizin de bizim yaptığımız işlerle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın, yanıtlayalım. Elimizden geldiği şekilde. Instagram adresimiz, Facebook adresimiz ve YouTube biliyorsunuz zaten bu mecradayız. Soruları oradan da iletebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.